Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Adana'dan merhabalar. Ben uzman doktor Fatma Akkuş Özdemir. Bebek, çocuk ve genç psikiyatri uzmanıyım. Aynı zamanda psikoterapistim. Bugün sizlerle dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu hakkında sohbet edeceğiz. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu nedir? Çocukluk döneminde en sık gördüğümüz psikiyatrik hastalıklardan birisidir. Kişinin akademik, sosyal ya da aile ilişkilerinde ciddi işlev bozukluğuyla giden bir rahatsızlıktır. Nörogelişimsel bir bozukluktur, kronik ve biyolojiktir. Bu nedenle dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda aslında beynin dopaminerjik sisteminde ve nöroadrenerjik sisteminde yani inhibisyon ve frenleme sisteminde bir aksaklık vardır. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı nasıl konulur? Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu psikiyatrik bir hastalık olduğu için bir hekim tarafından psikiyatrik muayene ile konulur. Bununla birlikte yapılan testler, MR görüntülemeleri, genetik taramalar bunlar daha çok tanıyı destekleyicidir. Onun için öncelikle bir çocuk psikiyatri uzmanının çocuğu değerlendirmesi gerekmektedir. Peki biz hekimler neye dikkat ediyoruz? Bu tanıyı koymak için neye bakıyoruz? Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ile ilgili iki alanda bozulma vardır. Dikkat alanı ve hiperaktivite dürtüsellik dediğimiz iki alanda ayrı 9 kriter bulunmaktadır. Bu 9 kriterin en az 6'sını çocuğun karşılaması, en az 6 aydır bu belirtilerin var olması ve 12 yaşından önce bu belirtilerin karşımıza çıkmasını bekleriz. Dikkat alanına baktığımız zaman çocuğun uzun süre bir şeye dikkatini verememesi, dikkatinin çabuk dağılması, unutkanlık, eşya kaybetme ya da planlama yapmakta, organize olmakta güçlük çekmesi, dikkatle ilişkili özellikle çocuk yaş grubunda ödevleri yapmak istememe, masa başında oturamama gibi bulgularla karşımıza çıkmaktadır. Ya da çocuk dinlemiyormuş gibi görünüp birçok şeyden haberdar olabilir. Peki hiperaktivite ve dürtüsellik alanına baktığımızda neye dikkat ediyoruz? Çocuğun elinin ayağının durmaması, sürekli kıpır kıpır olması, uygun olmayan ortamlarda motor takmış gibi koşuşturma, tırmanma gibi hareketlerde bulunması ya da baktığımız zaman sabırsız olması, başkalarının işine müdahale etmesi, dürtüsellik, parmak kaldırmadan konuşma ya da sırayı bekleyememe gibi bulgularla karşımıza çıkabilmektedir. Çok konuşma sıklıkla gördüğümüz klinik bulgulardan birisidir. Yine bu alanda da her iki alanda ayrı ayrı tanı kriterlerini karşılayıp karşılamadığına bakarız. Çünkü bu belirtilerin hepsi olmak zorunda değil. Dikkat eksikliği tek başına ya da hiperaktivite dürtüsellik tek başına da olabilir. Ya da karma dediğimiz grup her iki alanda da bozulmalar karşımıza çıkabilir. Sağlıkla kalın, sevgiyle. Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sundu.